Hadi arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Merhabalar herkese. Digital Box YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melisa. Zaten daha önceki videolardan da tanıdığınız gibi Etkoloni Marketing ekibinde Marketing Executive olarak çalışıyorum. Bugün çok yakından işbirliği yaptığımız, aslında Etkoloni'nin tüm PR işlerinden sorumlu Aysun Hanım bizimle birlikte olacak. Bugün aslında çok sık duyduğumuz PR konusunu çok detaylarıyla ele alacağız. Çünkü kendisinin 20 yıl aşkın süredir bu sektörde derin tecrübeleri var. Bu yüzden hem tecrübelerini dinleyeceğiz, hem PR'ı biraz daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Hem de yakın gelecekte PR konusunda bizi neler bekliyor, belki yeni trendler veya yeni update'ler olursa da Aysun Hanım bizimle paylaşacaktır zaten. Şimdi öncelikle onun kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Sonra da videomuza başlayabiliriz. Merhabalar, Aysun ben. Aynı Pazarlama İletişimi Danışmanlığı şirketinin sahibiyim. 2000'de kurdum şirketimi. 2000'den bu yana genelde teknoloji şirketleriyle ağırlıklı çalışıyorum. Ekonomi, lifestyle tarzı işler de var tabii ki ama daha çok sevdiğim ve olmak istediğim yer teknoloji sektöründeki müşteriler. Çünkü geçmişimde de teknoloji sektöründeydim. 89'da çalışmaya başladım. Lisede çalışmaya başladım desem şaşırmayın. Sektörün fosili olduğumu, dinozor olduğumu söyleyebilirim. Ama çok şanslıyım çünkü hani Atari'yi, Amiga'yı, Sinclair'ı hepsini gördüm. Sattım, kullandım. İşte ilk Commodore'lar, Amiga'lardan sonra işte normal PC'lerin gelmesi, notebook'lar vesaire, bütün o süreç internet yokken ya da işte altyapılar böyle değilken ki o ilk haller, cep telefonsuz dönemler, bunların hepsini görüp geçirip buraya geldiğim için aslında kendimi şanslı hissediyorum ve bunun büyük bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Çok uzun yıllar Toshiba ile çalıştım. Toshiba 16 sene neredeyse, artık çalıştığım 21 yıl oldu artık aynaya. 16 senesinde Toshiba ile çalışıyorduk. Hatta son dönemde Avrupa merkezli ofisi de bize bağlanmıştı. Onlarla da çalışmaya başlamıştık. Dolayısıyla sektörün çok içinden, çok merkezinden geliyorum. Eğitim olarak da halkla ilişkiler eğitimi aldım ama dediğim gibi hep teknoloji tarafında hep çalıştığım için hani hiç okula uğramadan mezun olanlardanım. İyi bir şey olarak söylemiyorum. Şu anda gerçi hiçbiriniz okula gidemiyorsunuz ama hayat tecrübesiyle birlikte bir mezuniyet oldu. O da benim çok işime yaradı açıkçası. Çok erken para kazanmaya başladım. Ve bu tecrübenin de faydasını işte 2000'de kendi şirketimi kurduğumda gördüm. Çok da severek yapıyorum. Yani benim için bir hayat tarzı oldu bu iş. Zaten olmazsa iyi bir yere gelemiyorsunuz. Çünkü hayatın her yerinde kullanmanız gereken bir meslek bence. Böyle yani sonuçta sektörü iyi bilmenin faydasını yaşadığım bir mesleği yapıyorum diyebilirim. Çok güzel açıkladınız. Yani biz o sizin bahsettiğiniz bazı dönemleri yetişemedik tabii, Y kuşağı olarak. Sizden öğreniyoruz. Yani sizin anlattıklarınız, sizin tecrübeleriniz sayesinde aslında hem çok güzel bir işbirliğimiz oluyor, hem de kişisel olarak da gerçekten çok şey öğreniyoruz. O yüzden ben tekrar teşekkür etmek istedim. Hem bize kattıklarınız için, hem de konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için. Valla ben Etkoloni'yle çalışmayı o kadar seviyorum ki hani kendi işimmiş gibi ya da ben zaten bu işin başındaymışım gibi düşünüyorum. Ekip çok tatlı, içerideki ilişkiler çok güzel, konu çok güzel. Sürekli beni dinamik tutuyor ve sürekli bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Bence bir insanın işinden en mutlu olmasını sağlayan konu bu. Kendini sürekli geliştiriyor olduğunu biliyorsun, hissediyorsun. Bu çok önemli. Ne kadar bilirsen bil de hep öğrenecek bir şey var. Özellikle sizlerden, bu son teknolojileri takip eden
ve çok güzel uygulamalar yapıyorsunuz. Mesela onları şimdi ne yapacaklar acaba ya da bu proje nasıl oldu gibi ya da bunun sonuçları ne ya da şu araştırmadan ne çıkacak bakalım diye merakla bekliyorum. Bu da beni bence dinamik tutuyor. O yüzden ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O zaman ben ilk sorumuza geçiyorum izninizle. Öncelikle şimdi konumuz PR olduğu için ve aslında hani halkla ilişkiler, PR çok sık duyduğumuz bir kavram. Fakat bence biraz yani halkla ilişkiler, PR'a baktığımızda bu reklam, tanıtım veya pazarlama ile karıştırılabilen bir kavram oluyor. O yüzden ben tabii ki hani yani sizin bu tecrübelerinizden de faydalanmak istediğim için aslında biraz da PR'ı sizden dinlemek istiyorum. Yani PR nedir? Bu saydığım diğer kavramlarla farkları nelerdir? Ne söylemek istersiniz? PR tek başına ne yazık ki bir işe yaramıyor. Aslında bu hani karışıyor dediniz ya, karışıyor dediğin şey aslında iyi bir şey. Yani benim de mesela şirketimin ismi Pazarlama İletişimi Danışmanlığı. Yani pazarlama iletişimi diye bir kavram var. Bu kavramın içinde PR da var. Yani normalde bütün şeyi bir enstrümanları karşınızda düşünün. Siz de bir orkestra şefisiniz. Onlardan güzel bir ses çıkmasını sağlıyorsunuz. Aslında PR'ın yaptığı bu. Ve hedef kitleyle müşteriyi buluşturuyorsunuz. Ama buradaki yol sadece basın ya da sadece son kullanıcı, sadece deneyimleyenler değil. Bence herkes ve dolayısıyla yaptığımız işler herkesi ilgilendiren işler. Özellikle teknoloji söz konusu olduğunda. Spesifik konular olduğunda belki böyle diyemem ama bence pazarlamayla PR'ın iç içe girmesi gerekiyor. Pazarlama bilmeyen birinin PR yapabileceğini ben düşünmüyorum artık. Yani öyle bir zamandayız ki her şeyi iyi bilmemiz, her şeyden anlamamız gerekiyor. Yani PR'da başarılı olmanın sırrı bence bu. Ben uzmanlaşmaya çok inanıyorum. Sektörel uzmanlaşmaya. İkincisinde de yani herkes bildiği işi yapsın benim sevdiğim bir laftır ve herkes bildiği işi iyi yapsın. Yani ne olduğunun önemi yok. İyi yapmak önemli. Bunun için de bir sürü özelliği üzerimize katmamız gerekiyor. Yani sadece okulları bitirmemiz, sadece iyi İngilizce konuşmamız yetmiyor ne yazık ki. İlgi alanlarımıza göre, işimizin gerektirdiği bilgiler neyse, yani o tabii ki değişebiliyor da ve sürekli bir yenilenme hali. PR'da böyle olmak zorunda. Yani şu an günümüzde yani ben normal sözlük anlamını evet herkes biliyordur. Baksa Google'lasa görür ama bugün özellikle bugün öyle olmadığını düşünüyorum. Yani herkesin her şeyden biraz anlaması gerekiyor. İyi PR yapabilmek için. Rakipleri bilmen gerekiyor. Etrafında ne olup ne bittiğini çok iyi hissetmen gerekiyor. Ona göre pozisyon alman gerekiyor. Çünkü gerçekten yaptığımız işler de gittikçe zorlaşıyor. Rakiplerimiz çoğalıyor. Önceden mesela Etkolen'in yaptığı işler çok nişti. Ama baktığında şu anda sizin rakibiniz de çoğaldı. Ya da yapmak isteyen çoğaldı. Bunun için bir çabası var herkesin. Neden? Çünkü geleceğin işi mobil. Aynen. Gelecek, evet, cep telefonlarımızdan ayrılamıyoruz. Şimdi PR nedir dediğinde sadece halkla ilişkiler, sadece hedef kitleye ulaşmak değil aslında. Yani burada iç iletişim de önemli. Biraz bunu da düşünmek lazım. Yani bizim kendi içimize çalışan, şirketimize çalışan insanlar mutluysa iyi verim alabiliyoruz onlardan. Siz bunu çok güzel yapabiliyorsunuz. Yani hem birlikte seyahatler yapıyorsunuz. Ben de birkaçına katılma fırsatı buldum. Ofiste çok gidebildiğiniz dönemde çok tatlı bir ofis ortamı vardı. İnsanların huzurlu olduğu ya da yaptığınız diğer projelerde, etkinliklerde falan hep bu ekip ruhu vardı. Çok gençsiniz. Bu gençliğin verdiği aslında mesela hani başkası olsa bekler. Hani bunlar gençler batıracaklar şimdi falan diye ama bu sektör için özellikle genç olmak çok büyük bir avantaj. Ve insan ilişkilerini güzel kurmak çok büyük bir avantaj. Sizde de o var. O yüzden de PR yaparken de bir de naiflik.
Yani yaptığın işi çok iyi yapabiliyorsun, iyi biliyorsun. Ama bunu naif ve böyle daha hakkını vererek yapıyorsun. Bu da çok etkili bir şey. Yani PR dediğinde için o kadar çok şey giriyor ki o yüzden tek tek bunların üzerinden geçiyorum. Sadece basını tanımak, sadece müşteriye odaklanmak değil, hem içeride firmaya da odaklanmak gerekiyor. İçeridekileri iyi tanımak gerekiyor. Onların ne isteyip ne istemediğini. Mesela sizin için doğru olan hedef kitle X ise sen diyebilirsin ki yok Aysin ben oraya ulaşmak istemiyorum. Biz asıl işte şu Y'ye ulaşmak istiyoruz. Yani senin bakış açını da benim bilmem gerekiyor. Dolayısıyla insan psikolojisinden de anlaman gerekiyor baktığında PR'da. Bak için içine neler girdi. Yani hem dinamik olacaksın hem her şeyin farkında olacaksın. Ya da mesela ben bir restorana gittiğimde yemek yerken ya da bir sinemaya neyse bir etkinliğe gittiğimde davetli olarak gittiğimde bile yani buraya geldiğimde böyle bir etrafa bakıyorum. Yani ben burada işte Etkonen için bir davet yapsam nasıl olur? İşte nereye ne yansıtırım? Projeksiyonu nereye koyarım? Işık nasıl olur? Yani bu bir meslek hastalığı da bir yandan tabii ki. Burada ne yapabilirim? Ya da hangi müşterime burada ağırlasam ne olur diye hep bakıyorum. Yemek yerken mesela bu menüyü işte VTech'in işte bir toplantısında bu menü ne güzel olur diyebiliyor. Ya da bu şefle ne güzel işbirliği yapılır. Ya da işte falanca şirketin ruhuna burası ne kadar uygun gibi mesela bunların hepsini kafana yazmak zorundasın. Evet. Ve bu rutin toplantılarda da mesela bir şey oluyor. Ben onu çok yaşıyorum. İşte diyorlar ki işte falanca yerde bir toplantı yapalım. İşte hedef şu, şöyle bir ürün anlatalım, şunları ağırlayalım falan. İşte neresi olur? Ya ben orada mesela direkt hafızadan tıkır tıkır o zaman çağırıp işte şurası olur, şöyle yaparız, menüler şu fiyatlara. Yani hiç böyle bir araştırma süreci, aman teklif alalım falan onları direkt atlamış oluyorsun öyle olduğunda. Tabii biraz farkındalık gerektiren bir şey ve yorucu bir şey. Mesela toplantılarda falan insanlar şaşırıyor yani bu kadar şeyi nasıl biliyorsunuz, nasıl aklınızda tutuyorsunuz? Dediğim gibi bir yaşam tarzına dönüyor bir süre sonra. Ama dönmediğinde zaten iş sıkıcı, bunaltıcı, işte yorgunluk, iş gibi geliyor. Mesela bana yaptığım iş gibi gelmiyor açıkçası. Bir de üstüne para kazanıyorsunuz. Bundan iyisi can sağlığı. Bence zaten yani başarınızın ya da başarının sırrı bu olsa gerek yani. Evet. Her meslek için geçerli bence evet. Evet hem de yani sevdiğin işi yaparken onu bir yaşam biçimi haline getirmek ki evet siz bunu yapıyorsunuz gerçekten. Ben hatırlıyorum yani herhangi bir event organize edeceğimiz zaman bile sizden hemen tak birkaç tane arka arkaya mekan önerisi geliyor. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Yani ben bunu bizzat şu an anlattığınızı yaşadığım için kafamda direkt o anılar canlandı yani. Kesinlikle yani haklısınız. Bir de işte çok gezmek lazım. Gezmeyi de seviyorum. Ne bileyim seyahat etmeyi seviyorum. İnsanlarla tanışmayı, sohbet etmeyi seviyorum. Yani herkesin tabii bunları yapmasını bekleyemeyiz ama yapmadığında eksik oluyor. Ben öyle hissediyorum yani ya da başka şirketlere, başka PR şirketlerine ya da PR çalışanlarına baktığımda bunu görüyorum ve çok iyi hissediyorum. Yani o tamamen evdeki yükü işe gelmiş, işte bunu bir iş gibi gördüğü için mutsuz. Şimdi hepimiz evlere kapandık, evden çalışıyoruz. Bunun kendine dert edinmiş. Mesela ben yorulmuşum herhalde 89'dan beri çalıştığım için. Böyle boş duvara baktım mesela ilk pandeminin başladığı dönem. O dedim ne güzel ya hiçbir şey yapma dışarı çıkmıyorsun. Yetişmen gereken bir toplantı yok. Taksi bulma derdin yok. Metro takış pıkış diye sıkılmıyorsun. Park yeri aramıyorsun. Ya da işte gideceksin rezervasyon yaptırmadan bir yere gidemiyorsun. Öğlen yemeği yiyeceksin mesela bir CEO ile ya da bir röportaj yaptıracaksın. Öğlen için orada rezervasyon yaptırmak, bu iş yer bulmak bilmem ne bileyim. Yani bunların hepsi bir anda sıfırlandı. İşte böyle Zoom ekranlarında kaldık. Her şey tık düğmeye basıyorsun istediğin an, istediğin saat bağlanıyorsun. Yani bana pandemi mesela çok iyi geldi diyeyim. Evet. Dinlendim. Çok yoruldum onu
şey yapamam. Hani o ilk manyaklıklarımız vardı ya, hani ilk 4-5 ay her şeyi dezenfekte ettiğimiz, kapının yanında çamaşır suların falan durdu. Tabii o dönem biraz yorucuydu. O anlamda yorucuydu dezenfekte. Çünkü ne olduğunu bilmiyorduk. Aynen öyle. Ama gene evde oturmak, yani evde oturduğum için hiç mutsuz olmadım. Daha çok çalıştım. Dezenfekte etmeyi öğrendim. Ondan sonra bir de tabii benim bir kızım var 8 yaşında. Onunla işte evdeyiz. O yüzden onunla doydum, öyle söyleyeyim. Ama doydum artık, yani gidebilir okula. Gerçekten öyleydi. Yani o ilk 4-5 aylık dönemde iş anlamında da çok yoğunduk, ev işleri anlamında da çok yoğunduk. O yüzden yani herkes aynı süreci yaşamıştır muhtemelen. Yok artık, yani bitti. Cumartesi de çalışıyorsun, pazar da çalışıyorsun. Aynen. Ama mesela benim çalışma tarzım hep buydu. Mesela Melisa, beni çok daha iyi anlarsın şu anda sen. Çünkü ben hep öyleyim. Yani benim için çalışma saatim gerçekten yok. 7-24 kendi işim için yaptığım her şeyi işimde kullanabildiğim için, öyle baktığım için olaya da, o yüzden çok şey değilim, rahatsız değilim bu durumdan. Ama tabii ki inşallah bitsin gitsin, özgür günlerimize kavuşalım istiyorum. İnşallah. Herkes gibi. O zaman ikinci sorumla devam edeyim. Biraz daha teknik kısmıyla devam edeyim. Biraz da PR'da branşlaşma konusuna girersek Aysun Hanım. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Herhalde bu konuda bir şey söylenecekse ben söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar yıldır bu sektörde teknoloji anlamında çalışıp ondan sonra da bu konuda hizmet veren çok az kişi vardır diye düşünüyorum. Biz işte ilk başladığımızda, dediğim gibi, abimle birlikte, abimin Aytaç Bilgisayar diye bir şirketi vardı. 86 yılında kurmuştu üniversiteye giderken. İşte ilk Commodore, Amiga, Atari, onları satıyorduk falan. Ondan sonra işte ben o zaman lisedeydim. Sonra lise bitirince, lise sonunda onun işte böyle yazları gitmeye falan başladım, ofise çalışmaya. Yeni bir dünya, çok böyle artık oyunlar. İşte Commodore 64 var o zaman. İşte disketler var, kasetler var falan. Diskete gelmedik, kasetler falan var. Onları satıyorduk ve çok yeni bir iş ve sen o işi yapıyorsun. Çok havalı yani. Düşünsene, 18 yaşındasın ve herkesin ulaşamadığı oyuncaklar, oyuncak tabii gibiydi o zaman tabii ki, senin elinin altında. Sonra işte Amiga'sı, Commodore'u derken PC'lerin gelmesi, sonra notebook'un gelmesi. Sonra biz Escort furyası çıktı, Escort markası çıktı. O zaman Escort Land'ler açtık. 7 tane Escort Land'imiz vardı abimle birlikte. Onun içinde işte tabii bu fakslar, yazıcılar, dot matrix'ten işte laser'a geçmek vesaire. İşte buzdolabı gibi makineler, böyle tower'lar, midi tower'lar, mini tower'lar, böyle buzdolabı gibi makineler falan. Saatlerce render yapıyorsun, bir oyunu oynayacaksın, bekliyorsun yüklensin etsin falan. Onları tabii bilince şimdi ve o dönemde tanıştığın insanların hepsi CEO oldu, ya işte emekli oldu, ya da işte dünyada önemli insanlar oldular. Ya da basın olarak düşündüğünde basındaki herkes iyi yerlere geldi, iyi pozisyonlara geldi. Bugün Microsoft'ta mesela bir üst düzey yönetici, çok da önemli bir insanla ben Word Excel eğitimi almışım. Düşünüyorum, nereden tanıyorum diye düşünürken, biz bununla Word Excel eğitimi almıştık. Çünkü Microsoft o zaman Word Excel eğitimlerine başlamıştı Türkiye'ye geldiğinde. Ve biz o bir sınıfta Türkiye'de o eğitim alan ilk 10 kişi falandık yani, baktığında hani CEO'su da yöneticisi de hepsi birlikte almıştık. Onları falan satıyorduk, işte onların lisanslarını falan satıyorduk. Ondan sonrasında işte Toshiba Notebook Türkiye'ye getirdi abim gene. Toshiba Notebook döneminde birlikte çalıştık. Bir yandan Bekom diye farklı bir şirket kurduk, networkler kuruyorduk. İşte sonra internet geldi Türkiye'ye. Hatta benim birçok arkadaşım e-mail almak için
Bana bir sürü hediyeler falan gönderiyordu. E-mail adresi alabilmek için. Böyle adına işte Aysun Biter bilmem ne. Yani ne hediyeler neyse ne olur bize de e-mail adresi çıkar. Çok havalı bir şeydi. Özellikle kartına e-mail adresi yazmak falan. Ama cep telefonu zaten. Onu hiç girmiyorum oralara. Çünkü böyle cep telefonları hani takozlardan böyle yanımızda taşırdık şöyle arabada falan telefonları. Oralardan tutup da hani şu duruma gelmek falan tabii ki yani çok kısa bir süre bu arada. Yani bütün bunlara baktığında diğer gelişmelere göre, dünyanın yaşadığı diğer gelişmelere göre inanılmaz hızlı geçti tabii ki. Dolayısıyla işte Toshiba notebook derken Toshiba'nın televizyonu, notebook, projeksiyon cihazı, hard diski, flash diskleri her şey yani biz satıyorduk. Ve Türkiye'nin amiral gemisiydi ve çok çok iyi satışlar yaptık. Çok güzel projeler bitirdik. PR anlamında çok güzel iş çıkardık gerçekten. Sonra işte Avrupa dedi ki çok iyi gidiyoruz. İşte sizi normalde biz şeye bağlıydık. Orta Doğu'ya bağlıydık. Dediler ki siz çok iyisiniz. Bir Almanya, İngiltere gibi satış yapıyorsunuz. Hadi sizi Avrupa'ya bağlayalım dediler. Sonra biz Avrupa ile yarışır hale geldik. Tabii ki bunun için bir sürü seyahatler, etkinlikler, fuarlar. Sebit diye bir fuar yapılırdı Almanya'da. Ben işte bir 15 sene o fuara gittim her sene. Yani ve böyle artık yürümekten ayaklarına kara suların indiği, devasa 7-8 tane holu gezin. Ne 7-8'i 15 belki hol gezdiğin böyle bir haftanı orada heba ettiğin bir durum var ve bütün yenilikleri orada gördüm bir sene önce. Ama bir sene önce gördüm ve fuara gitmen gerekiyor. Şimdi öyle bir şey yok ki Google'la ya da online her şeyi katıl gör. Ve bunların bir nimet olduğunu ben çok iyi farkındayım tabii ki bütün bunları yaşadıktan sonra. Neyse sonra 98 yılında deprem falan oldu biliyorsun. Herkesi bir salladı. Beni de salladı o deprem. Dedim, ne yapıyorum? Bu kadar çok çalışıyorum. Bazen yatağım bile bozulmuyor. Yatıp uyuyamıyorum. Ben bu kadar çok çalışmak istemiyorum ve bu işi yapmak istemiyorum deyip kendi şirketimi kurmuştum. İşte bir ara verip böyle seyahat edip biraz kafayı sıfırlayıp falan. İşte Aynayı kurdum 2000'de. Öyle olunca tabii ki teknoloji ağırlıklı müşteriler tabii ki tanıyordum. Sektörde tanıdığım herkes, piyasada ya da müşterilerin hepsi teknoloji insanlarıydı. Sonra ilk Software AG diye bir yazılım şirketi var. Onlar geldiler. İşte arkasından 2-3 tane daha böyle Computer Associates falan gibi böyle büyük şirket geldi. Çünkü niye branşlaşma gerekiyor? Software AG'nin XML diye o zaman bir yazılımı hala var da işte yazılımı var. Adam kime anlatsın yani ben biliyorum, kullanmışım, yazılımı yapabiliyorum. Bana anlatması gerekmiyor ya da bir basın bülteni yazılacak. Bana onunla ilgili ayrıca bir izahat, o kavramlarla ilgili vermesi gerekmiyor. Dolayısıyla çok işlerine geldi. Ben o kavramları bildiğim için, teknoloji janrına sahip olduğum için hemen çalışmaya başladık. Sonra çalışmaya başladıktan 2 sene sonra Toshiba benim müşterim oldu. Yani bu işi yapacağıma ikna oldular. Normalde onların içinde yapıyordum zaten pazarlamayı. Ama kendi şirketini kurmak, bu kız iyi işler yapabiliyor, bizi de tek başına taşıyabilir deyip 2 sene sonra benim müşterim olmuştu. Zaten ürünleri çok iyi biliyorum çalıştığım için şirkette. Yeniliklerin farkındayım. Sürekli eğitimler almışım. Onların da çok işine geldi. Evet. Ne yapmam gerektiğini biliyordum çünkü. Ya da ürünü nasıl anlatmam gerektiğini. Türkiye'yi tanıyorum. Bir de mesela bu işte evet branşlaşma önemli ama bir yandan da hani en büyük hata o diye düşünüyorum. Birçok markayla çalışırken hiç Türkiye'ye gelmeyecek bir ürünü bana tanıtmaya çalışıyor Türkiye'de. Türkiye'ye gelmeyecek, bunu niye biz burada anlatalım, niye bunun haberini çıkaralım dediğinde ise bu işte bizim global kararımız, her yerde bunu yapıyoruz, siz de yapın. Hayır efendim, yapmıyoruz. Yani mesela bunu diyebilmek çok önemliydi. Ben o zaman diyebildim. Dedim ki niye ben basınımı bununla meşgul edeyim ki? Niye gelmeyecek bir ürünü teste gönderip sonuçlarını insanlara göstermek çok anlamsız.
göndermiyorum teste kardeşim diyorum. Böyle bir şaşırıyorlardı önce. Sonra da hani klasik bir laf vardır yani lokal düşün, global bak falan diye. Yani onu uygulamaya çalıştım. Tabii bunlar hep tecrübeyle. Yani bir süre sonra da baktılar bu iş çok iyi gidiyor. Teknoloji işinde giren büyük şirketler olmaya başladı. Global şirketler olmaya başladı. İlk geldikleri yer ben. Fakat bende de şöyle bir durum var. Ben de sevmediğim insanlarla çalışamıyorum. Yani bu da benim lüksüm. Evet. Eğer bir markayı gerçekten faydasına inanmıyorsam, içeride birlikte çalışacağımız insanların benim moduma uygun olduğunu düşünmüyorsam o müşteriyi de almıyorum. Yani para kazanmak değil burada çok derdim. O da başarıyı getiriyor diye düşünüyorum bir yandan. Çünkü sevdiğin, yanında durmak istediğin markalarla olduğunda onun elemanı, onun personeli gibi oluyorsun ya da onun sahibi gibi hissediyorsun ve çok daha iyi anlatıp çok daha iyi özümsüyorsun ve iyi sonuçlar çıkıyor ortaya. Bu da bence en önemli konulardan biri. Katılıyorum. Şimdi aslında üçüncü soruma çok güzel bir bağlantı oluşmuş oldu burada. Hem marka tarafından hem de basın tarafından bahsedince ben de size aslında şunu sormak istiyorum. Yani siz hem markalarla çalışırken hem de basın mensuplarıyla çalışırken bu ikili iletişimi nasıl yürütüyorsunuz? O dengeyi nasıl sağlayabiliyorsunuz? Yani çünkü eminim zordur hem markanın veya beraber çalıştığınız şirketlerin taleplerini karşılamak hem de bir taraftan basında o haberin örneğin ya da o organizasyonun yer bulmasını sağlamak için basın mensuplarıyla çalışmak, o iletişimi devam ettirmek ya eminim çok zor bir dengedir. Bunu nasıl sağlıyorsunuz o iletişimi? Aslında biraz da bunu merak ediyorum. Basın mensubu diye görmüyorsun bir süre sonra. Çünkü hepsi senin arkadaşın, eşin, dostun olmuş oluyor. Dedim yani adam ilk junior olarak, muhabir olarak girmiş. Sonra yayın yönetmeni olmuş ama hala sen oradasın, hala onu tanıyorsun. Kişilik özelliği olarak da ben bir tanıdığım, sevdiğim insanı bir daha bırakmam. Bu benim çok işime yaradı. Yani birçoğunun işte mezuniyetiydi, evlenmesiydi. İşte mesela diyor ki işte sevgilime evlenme teklif edeceğim diye beni arıyor. Ne yapayım diyorum. İşte Aysel nerede edeyim? Hadi onun evlilik teklifini organize et. İşte düğüne atıyorum tek taş alacağım nereden alayım diye soruyor mesela. Ya da perde alacağım nereden alayım? Yani sizi bu yakınlıkta gördüğü için biraz aslında hani basın mensubu diyemiyorum. Ama hepsi arkadaşım oldu bir süre sonra. Fakat tabii ki düzen çok değişiyor. Çok yenileniyor. Yeni insanlar giriyor, çıkıyor. Bir avuç insan aslında günün sonunda baktığında. Çünkü gittikçe azaldık. Birçoğu majör yerlerdekilerinin çoğu duruyor. İşte eski çalışan 16 yıllık, 17 yıllık çalışanlar. Onlar da kendilerini sürekli dinamik tuttular ve sektörde kalmayı başardılar. Bence bu da onlar için zor bir şey. Çünkü mesela sen bir tek Etkoloni'den sormuşsun ama ona Etkoloni'nin dışında 1000 tane daha şirketin bülteni gidiyor ve onların hepsinin önemli mi, önemsiz mi olduğunu bilmek, anlamak zorunda. Onların işi de çok zor. Bunu da bilerek yaklaştım. Ve sonra o evlenenlerin çocuğu oldu. Ondan sonra işte ne bileyim okula gidenler, edenler falan. Yani güzel bir süreçte hayatlara tanıklık etmiş oluyorsun. O sırada da eğer hani sadece işin olduğunda o insanları arıyorsan evet o senin için bir basın mensubudur. Ama bu tarz özel günlerinde de işin olmadığında da arayıp soruyorsan o senin arkadaşın, eşin, dostun olmuş oluyor. Ki ben bunun şeyini çok hissediyorum. Birçoğu mesela işten çıkarıldı. İş buldum onlara. Yani bulmak için elimden geleni yaptım. İlla basında çalışmaları gerekmiyor tabii ki. Bu da çok acı bir şey. Yani sektör basın özellikle çok tabii ki geriledi. Yazılı basının ne kadar gerilere düştüğünü, gazete tirajlarının ne kadar düştüğünü görüyoruz. Çünkü süreç böyle, dönem böyle. Herkes mobilden, internetten okuyor şeylerini, yazıları ya da dergileri. Gerçi pandemide biraz daha bir dergilerde bir çıkış oldu nedense. İnsanlar dergi almaya başladı ama yazı gazeteler için pek onu söyleyemiyoruz. Bir de tabii ki işte şey sahipleri, yayın sahipleri de
önemli. Yayın sahipleriyle de tanıştığım, bildiğin için o yayının ruhuna göre haber önermeye başlıyorsun. Atıyorum, sizin yaptırdığınız bir araştırmayı işte X dergi yayınlar. Ben bunu biliyorum ama Y dergi yayınlamaz. Dolayısıyla onu yormanın bir anlamı yok. Hiçbir zaman mesela telefon açıp ay ne olur şu haberi yap falan da demedim. Çünkü haber değeri olmayan bir şey göndermediğim için insanlara. Onlar bile bunu Aysun göndermişse biz bunu açıp bakalım, okuyalım. Bir haber değeri vardır diye düşünüyorlar. Ya da dün mesela basından bir arkadaşıma bir haber yollamıştım. Fırça çektim. Dedim ki ya son 2-3 bültenime yer vermedin, nasıl oluyor bu falan diye böyle bir gayet hesap sordum. Ondan sonra çocuk da böyle gayet alttan aldı, işte kusura bakma gözden kaçmıştır falan. Şimdi bunu yapmak gerçekten bir lüks. Yani iş hayatı diye baktığında olaya bunu yapamazsın. Ama benim için o eşi arkadaşım olduğu için o fırçayı çekme hakkını kendimde hissediyorum bu kadar yıl sonra. O da gayet sevimli bir şekilde cevabını veriyor. Bunların hepsi işte basın ilişkilerinin zorluğunu hafifleten şeyler. Evet zor çünkü bir avuçlar dediğim gibi herkes onlardan bir şey istiyor. Mecra azaldı. Ve yeni şeyleri anlatmak gittikçe zorlaşıyor. Çünkü mesela sizin yaptığınız iş daha spesifik bir iş. Evet. Bu konuyu bilmiyorsa onu anlatmak gerçekten çok zor. Önce onu eğitmemiz gerekiyor. Mesela bu işte bizim işimiz. İyi bir anlatıcı ve eğitmen olman gerekiyor. Senin yaptığın işi benim ona iyi anlatmam, iyi anlamasını sağlamam lazım ki o onu yazıya döksün. Yani eğitmenlik de, öğretmenlik de bir yandan bizim işimiz. Bilmeyene anlatacaksın. Mesela senin hedefin KOBİ'ler. KOBİ ile ilgili bir dergiye çıkacaksın. Emin ol oradaki muhabirin haberi yoksa nasıl yazacak? Yazamaz ya da bambaşka bir şey çıkar. Anladığını yazarsa da senin işine gelmez o haber. Hesap sorarsın bana, bu ne diye, Aysan nasıl böyle bir şey çıkarmışlar dersin. O yüzden de öyle olmasın diye bilmeyeni de eğitiyoruz. Yani sonradan gelen, bu konuya ilgisi olmak zorunda da değil. Mesela kız her şeyi yazıyor. Teknolojide yazıyor, sporda her şeyi yazdırıyorlar kıza. Çünkü eleman az. Evet. Ne yapacaksın? Nasıl? Önce onu anlatacaksın. Bu budur. Bunun değeri budur. Şöyle yazarsan çok ilgi çeker. İşte şunların işine yarar diye anlatıp ikna edip deyip karşındakinde onu yazıya döküyor. Yani illa herkes teknoloji bilmek zorunda değil. Sevmeyen de çok çünkü. Ekonomi yazarlarından falan mesela özellikle sevmeyen çok var. Cep telefonu kullanmayan var ya hala. Ekonomi dergisinde şu an olup cep telefonu kullanmayan insanlar var. Hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. E-mail'ına asistanı bakıyor. E-mail'ına bile bakmıyor. O onun tercihi tabii ki. Ama ben ona ulaşmak zorundayım bir şekilde. Yani o onun tercihi diye ben ona müşterimle ilgili bilgiyi vermek zorundayım. Sana diyemem ki Melisa ne yapayım, adam telefon kullanmıyor, ulaşamıyorum. Mailine bakmıyor, ulaşamıyorum diyemem. Çünkü sen de müşterisin, benim bir talebim var. Orada olmak istiyorsun. Dolayısıyla onu da başka şekilde çözmenin, işte eşinin telefonunu falan buluyorum, öyle söyleyeyim sana. Benden kurtuluş yok. Neyse ki öyle bir şey olarak görmüyorlar. Hani ay bak gene ay sınırıyor falan demiyorlar Allah'tan. Bir şekilde ortasını buluyoruz diyeyim. Peki yani ben zaten anlıyorum. Gerçekten işiniz bence şu açıdan çok yorucu. Çünkü herkesin biraz böyle nabzına göre şerbet vermek, eğitmek, en başından bir süreci alıp onu böyle en güzel şekilde sonlandırmak. Yani hem böyle öğretmen gibisiniz, hem aynı zamanda arkadaş gibisiniz, hem aynı zamanda yani müşterileriniz de var. Yani çok zor bir denge ama çok iyi açıkladınız. Yani o yüzden bence burada herhalde bu sektörde network de çok önemli ama o network'ü kurarken kişisel ilişkiler de çok önemli diye düşünüyorum. Bir de mesela ticaret de bilmen lazım. Yani senin iş hedeflerine uygun şeyler önermek için ticaretini geliştirmen de lazım ki bana haber çıksın. Evet. Yani bir yandan da müşteriyi de öyle eğitmek gerekiyor. Yani haber değeri mesela senin rutinin, çünkü o senin için haber değeri olmayabiliyor. Ama normalde haber değeri var ve wow belki diyecek okuyanlar.
Mesela burada biraz da müşteri tarafında eğitmek, onlara da öğretmek, bu haberdir, bu değildir. Mesela müşteriden de abuk subuk talepler gelmiyor mu? Geliyor bir sürü. Herkes Hürriyet'te sürmanşet olmak istiyor. Ya da gerçi mesela sizin en çok sevdiğim yönünüz o. Siz daha çok dijitalin içinde olduğunuz için dijitalle önem veriyorsunuz. Yani dijitalde haber olmaya önem veriyorsunuz. Yazılı basının size çok hitap etmediğinin farkındayım. Ve bu farkındalıkla ben de işlerimi ona göre devam ettirmeye çalışıyorum. Yani işte Hürriyet'te sabahta haber olayım gibi bir derdiniz yok. Neyi etkiliyse size orada olmak istiyorsunuz. Ama çoğu müşteride ne yazık ki öğrenilmiş kalıplar var hala daha. Yani şu yüzyıldasın, şu çağa gelmişsin. Normalde hiç işine yaramayacak bir yerde haber olmayı talep ediyorsun. Niye? İstiyoruz, öyle olması lazım. Ya bitti, bunlar bitti artık. Kesinlikle. Tabii ki yazılı basın çok kıymetli, çok emek veren insanlar var. Olmamız da gerekiyor. Ama haber değerine göre olmamız gerekiyor. Evet. Müşteriyi de o yönde biraz eğitmemiz lazım. Bunu işi de bir yandan onları kırmadan, üzmeden. Çünkü herkesin yaptığı iş kendine göre çok önemli. Doğru. Ama dediğinde bu ilgi çekmez ya da bu yapıldı. Mesela, takip etmezsen nereden bileceksin? Tabii Sen ki. benden bir şey istiyorsun. Ya Melisa'cığım onu falanca şirket yaptı, şimdi hiç ona girmeyelim diyebilmem lazım benim. Ha, tekrara düşersek de komik olur. Ya kimse bunu niye yaptın demez ama bizim reputasyon, yani bizim şeyimiz zarar görür. İstemem onu da. Tabii ki orijinal bir şeyler yapmak, orijinal bir projeye imza atmak çok daha etkili olur. Mesela sizin yaptığınız araştırmalar her zaman çok ilgi görüyor. Niye? Alternatifi yok. Niye? Doğru bilgi. Niye? Doğru kişiye gönderiyorum ben çünkü. Doğru, aynen öyle. O zaman haber oluyor ve o zaman istediğimiz etkiyi yaratabiliyor bize. Ama mesela bazı şirketler gitmiş, mesela adam Amerika'da araştırma yapmış. Amerikan halkınla yapmış bunu. Ve Amerika'yı ilgilendiren bir araştırma. Hadi bunu yayınlat. Ya niye yayınlatayım? Kime ne faydası var? Evet. Onun bir haber değeri evet var. Global olarak bakan bir yayına var. Ama bir haberin içinde bir nota, birkaç satır olarak kullanabilecek kadar bir değeri var. Sen eğer bunun daha güçlü olmasını istiyorsan gel kardeşim aynısını Türkiye'de yap araştırmayı. O zaman sayfa sayfa herkes yayınlar. Zaten ihtiyaç var. Yayınlarda da personel çok azaldığı için biz bir yandan da onların sağ kolu gibi de olmaya çalışıyoruz. Yani doğru fotoğrafı göndermeye çalışıyoruz. Mesela telif hakları çok önemli oldu artık. Hani ben bazen kızıyorum ya, birileri bizim yaptığımız araştırmaları alıp kullanıyor diye. Bir emek var çünkü. Alıyor adam, gayet normal bir şeymiş gibi hiç bize sormadan kullanabiliyor. Ya da fotoğraf. Sen mesela bir sanatçının ya da işte sanatçı da olmasına gerek yok. Cep telefonuyla biri çektiği bir fotoğrafı kullanıyorsun. Buluyorsun Google'dan ya da Instagram'a koyduğu için bir şekilde halka açık hale geliyor. Alıp kullanıyorsun. Yani ve orada ajanslar büyük bir töhmet altında kalıyorlar. Çünkü biz gönderdiğimiz halde ajans o fotoğrafı kullanırsa ben ona dava açabiliyorum. Sen nasıl benim telefonumda çektiğim ya da işte fotoğraf makinemle çektiğim benim olan bir fotoğrafı kullanırsın. O da diyor ki etkoleni yolladı, ne yapayım? Öyle bir hakkı yok. Orada gene o ajans sorumlu. Dolayısıyla ajans bana dönüyor, diyor ki bana diyor şöyle yazacaksın diyor. Bu fotoğraf Etkoloni tarafından işte tüm hakları alınarak size gönderilmiştir. Herhangi bir sorun olduğunda da işte biz muhatap olmayı kabul ediyoruz diye bir yazı istiyor mesela bizden. Ve öyle o fotoğrafı kullanabiliyorsun. Şimdi telif hakları önemli olduğu için ben mesela bunu artık rutinime koydum. Mutlaka gönderdiğim bilgilerde bunu onların bilmesini istiyorum. Bilgiler hem özgün hem fotoğraf özgün. Evet. Alınmış. Çok böyle şu anda çok ayrıntılı işlerle uğraşıyoruz. Dijital çok popüler ve devrede olduğu için ve talep gördüğü için. Ama bilmesen dijital tarafını, yani bunları bilmesen bu sefer müşteri çok zor durumda kalacak. Doğru. Bu şekilde. Çok güzel açıkladınız. Evet, çok ince çizgiler, böyle çok böyle garip dengeler var aslında ama siz zaten onu sağlıyorsunuz. O yüzden bize de beraber çalışırken de aslında bize de çok
iş yükü kalmıyor gerçekten. Yani biz sizin için araştırmayı bir basın bülteni haline getiriyoruz. Fotoğraflarımızı yani gerek hani bizim kreatif ekibin hazırladığı, gerekse yine özgün olabilecek fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Biraz da hani basın bülteninin içine zaten siz tavsiye ediyorsunuz. Şöyle yapın, böyle yapın, şunu da ekleyin. İsterseniz işte yöneticilerinizin de sözlerini, alıntılarını ekleyin. Daha değerli olur gibi. Zaten biz sizden aldığımız tavsiyelerle basın bültenini hazırlayıp direkt size gönderiyoruz. Sonraki bütün süreçleri siz hallediyorsunuz. Biz sadece yani artık basında çıkan haberleri böyle görünce mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. Başka hiçbir şekilde yorulmuyoruz zaten. Ben de çok mutlu oluyorum. Mesela bu da çok önemli. Yani mesela ertesi gün gönderiyorsun haberi. İşte ertesi gün sana basın takibinden rapor geliyor. Ay bir heyecanla bakıyorum falan, nerede çıkmış, ne olmuş falan diye, böyle sanki kendi işim gibi mutlu oluyorum. Ah diyorum şurada da çıkmış, burada da çıkmış falan. Ay harika. Ya da bakıyorum çıkmamış. Ah diyorum buraya tekrar göndereyim. Bunlar kullanmamışlar. Demek ki farkında değiller deyip tekrar oraya gönderiyorum ya da arıyorum. Ya böyle bir şey var, siz kaçırıyorsunuz, bu önemli bir haber diye uyararak gönderiyorum falan. Çok bir anda yaptığın işin sonucunu görünce iş daha keyifli hale geliyor. Evet, çok mutlu oluyorsun gerçekten. O zaman son bir sorum daha var aslında. Videomuzun sonuna yaklaşırken sizin bir konuda daha düşüncelerinizi almak istiyorum. O da halkla ilişkiler konusunda, PR konusunda kariyer yapmak isteyen ve şu an bizi izleyenlerimize veya üniversite öğrencilerine de olabilir. Verebileceğiniz tavsiyeler neler olur? En önemlisinin neyi severek yapacaklarsa o yönde ilerlemelerini en baştan, yani meslek seçimi olarak söylemek istiyorum. Ve okurken mutlaka çalışmalarını tavsiye ediyorum. Stajyer olabilir, hiç para almadan çalışmak olabilir, asistanlık olabilir, neyse. Çünkü ben ilk abimle çalışmaya başladım. Her şeyi yapıyordum. Ofisi de temizliyordum. Telefona da bakıyordum. Çocuksun zaten o zaman, daha 18 yaşındasın. Her şeyi yapıyordum. Ama o işleri yaparken bir sürü şey öğreniyorsun. Meraklı olmak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Dijitalin içinde daha çok olmak gerekiyor artık. İş öyle yani, artık oraya gidiyor kesinlikle. O dünyaya çok hakim olmak gerekiyor. Mümkünse teknolojide çok iç içe olmak gerekiyor. Mutlaka teknoloji okuryazarlığı ön planda olacak artık. Hani ona, yani en önemli işimiz o. Ne okursak, ne yaparsak yapalım. Teknoloji mutlaka, yani yazılım belki hani İngilizce falan filan evet öğrenelim ama bir yazılım dili de öğrenmekte bence artık fayda var. Kendi şeyimizi yazacak duruma da gelmekte fayda var. O da mesela çok önem kazanacak. Belli altyapılara hakim olmak lazım. Belli. Zaten hani bu Word, Excel'i bilelim bilmem, onlar ayrı. Ama bugün Zoom'u bile kullanmak bir iş. Ya da diğer şeyleri, programları, yazılımları, yani mesleğimize uygun neyse, işte Adobe'siydi, Photoshop'uydu. Gerçi bugün gençlerden Photoshop bilmeyen yok herhalde. Annem bile kullanıyor artık çünkü. Insta'da güzel çıkacağım diye. Doğru. Yani benim tavsiyem, hayatın içinde yaşarken yapabilecekleri de bir iş olsun. Yani bunu bir hayat tarzı haline getirebilecekleri bir iş olsun. Ona dikkat etsinler. Ve mutlaka birine yapışsınlar. Bu işi iyi yaptığını düşündüğü birine yapışıp bir mesleğe karar verdikten sonra onunla ilerlemek, onunla tecrübe edinmek çok önemli. Yurt dışı trendlerini takip etmek. Ben ilk pazarlama iletişimi danışmanlığı, çok uzun bir title baktığında firma ismi, ama içine her şeyi katsın diye mesela Amerika'ya gittiğimde görmüştüm onu da. Böyle bir kavram var. Bu ne deyip araştırıp işte onunla ilgili bir eğitim alıp ondan sonra bunu karar vermiştim. Çünkü tam yapmak istediğim işin parçasıydı o. Yani sadece PR yapmak istemediğim için. Yani mesela ben çalıştığım firmaların her şeyine burnumu sokmak istiyorum. Çünkü PR değeri yaratmaya çalışmak için. Dolayısıyla her şeye burunlarını sokabilecek kapasitede bir bilgileri olması lazım. Klasikleri okuyun bir yandan. Yani böyle bir tecrübeniz de olsun. Onun için güncel kitaplardan da haberiniz olsun. Ama dijitalden de olsun. Yani illa
Kitaba da dokunmak lazım bence. Bunları da kaçırmamak lazım. Ben mesela kızıma yılbaşında tebrik kartı attırıyorum sağa sola. Kart yazdırıyorum ve gidip PTT'den atıyoruz. Çünkü bu ruh da lazım. Ya da işte sevdiği arkadaşlarına doğum günü öncesinde mektup yazdırıyorum. Mektup gönderiyoruz. Yani bir yandan geleneksel taraflar da var. Beni mutlu ediyor en azından. Onu bilsin. Yapmayabilir ama bilsin. Yani Türkiye'de neler olup bitiyor? Biraz gözümüzü açalım. Farkındalığımız yüksek olsun her anlamda. Ve en önemlisi herkes işini iyi yapsın. Ne yaparsa yapsın ama iyi yapsın. Elindeki yapabildiğinin en iyisini yapsın. Zaten o zaman ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Ve meslek edindiğinde, ilerlediğin yolda mutsuz olmuyorsun. Doğru karar veriyorsun. Aysun, Teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten o kadar faydalı, o kadar içten bir çekim oldu ki hem konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için hem de böyle yani gerçekten içten cevaplarınız için çok teşekkür ederiz tekrar. Evet, çok kurumsal olmanın anlamı yok bu tarz mesajlarda. Çünkü hayat öyle bir şey değil artık, gördük. Ben de rahat bir insanım. Bu rahatlığı herkese de geçmesini rica ediyorum. Çünkü bu kadar kurallar ve bu kadar sıkıntıların içindeyiz. Bir yandan biraz ruhumuzu özgür bırakmak bize kalıyor. Kimse bize aferin, çok iyisin, harikasın demiyor olabilir. Ama biz kendimize dersek, biz kendimizi çok seversek ve yaptığımız işi iyi yaparsak, bunun da memnuniyetini yaşarsak çok da güzel günler olacağını düşünüyorum her şeye rağmen. İnşallah. O zaman böyle güzel bir mesajla da videomuzu noktalamış olalım. Ben de buradan tüm izleyenlerimize teşekkür etmek istiyorum videoyu izledikleri için. Lütfen, Ben de teşekkür ediyorum. Evet, lütfen sorularınız olursa yorum kısmına bırakın. Hem biz hem de Aysun Hanım cevaplamaktan mutluluk duyarız. Bunun dışında lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı içeriklerin podcast kanalları da Spotify ve iTunes'ta mevcut. Onları da takip ederseniz çok mutlu olursunuz diyerek videoyu sonlandıralım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Bye bye.